Yataklı mı yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, sonunda otobüs ehliyetini almaya gidiyoruz. Güvenç, heyecanlı mısın? Yani ehliyet için değil ama karavan için heyecanlıyım. Biletimi de aldım. Yarın da inşallah bugün sınavdan geçersem yarın da güzel bir şekilde otobüsümüze bakalım. Eğer istediğimiz gibi çıkarsa yarın da otobüsümüzü alalım. Güzel bir karavan yapalım. Ondan sonra önce Türkiye turu, sonra dünya turu, sonra uzaya çıkarım. O zaman karavan macerası başlasın. Başlasın baba. İlk yanlışımla olaya başlıyoruz. Ben bir otobüsü karavana çevireceğim diye otobüs ehliyetine ihtiyacım olduğunu düşündüm. Oysaki B ehliyette karavanları kullanabiliyormuş. Çünkü bu kadar koltuk sayısı, yani çok fazla bir koltuk sayısı olmadığı için B ehliyette otobüsü kullanabiliyormuş. İsterse iki katlı olsun, fark etmiyormuş. Saçma ama gerçek bu maalesef. Geçtin mi sınava? Daha hiç sorma ya. O tekerlek o kaldırıma nasıl değdi anlam veremiyorum ya. Manyak. Şimdi sıra otobüs almada. Yalnız şöyle 2-3 günlük bir süre varmış. O 2-3 günlük süreyi tamamlamam gerekiyor. Evrak tamamlanıyormuş geçici ehliyet için falan. O geçici ehliyeti alır almaz da gidip otobüsümüzü alacağız. Yüksek hızlı tren biletini aldım ve İzmit'e yolculuğum başladı. Alacağım araç uzun zamandır çalışmadığı için önce bir taksiyle, daha sonrasında da bir kamyonette takviye yaparak çalıştırdık. Aracı sürdük, beğendik. İşte bir probleminin olmadığına kanaat getirdik ve satın almaya karar verdik. Aracı satın almak için notere gittik. 387 lira gibi bir rakam noterde ödedik. Daha sonrasında aracın sigortasını yaptırdım. 9300 lira gibi bir maliyeti oldu benim için. Ama zaten sonrasında iptal edeceğim için problem olmayacaktı. Sigortasını yaptırdık. Daha sonrasında da maliyeye 601 lira geçici plaka çıkartabilmek için bir harç ödedim. Sonrasında tekrardan notere gittim. Noterden de plaka basım için evrağımı aldım. 40 lira da ona bir ücret ödedim. Daha sonrasında da plaka basımına gittim ve 180 lira plakaya para ödeyerek yolculuğumuz başladı. Plakalarımızı taktık. Eskişehir'e doğru yola çıktık. Ve geldiğimizde benim bir komşum bana bu konuda çok büyük bir yardımda bulundu. Benim bu aracı bir yere koymam ve bu koyduğum yerde de uzun zaman durması gerekiyordu. Boş bir arazi vardı. Kendi depolarıma çok yakın bir yerdi. Benim için çok büyük bir avantaj olmuş oldu. Yalnız birazcık işte daha önceden toparlanmış pis yerler vardı. İşte otlar, çöpler, tahtalar, işte kırık camlar falan vardı. Bunların tamamını temizleyerek aracımı şu anki ekranda gördüğünüz yerde konumlandırabildim. Şimdi bu koltukların bize ne kadar zorluk çıkartacağına bakacağız. Umarım uğraştırmaz. Aynen Johnny aynen. Çıkıyor mu çıkmıyor mu bilemedim.
Dişli kalmamış yemin ediyorum ya. Daha ilk koltuktan beni bu kadar uğraştıracağını hiç düşünmemiştim. Ama o kadar çok uğraştırdık, yaklaşık yarım saatimi aldı. Gerçi daha sonralarında alıştıkça galiba biraz daha sökmem kolaylaştı gibi görünüyor. İki. Arkadaşlar gece oldu. Yani gece gündüz çalışıp bir an önce toparlamam lazım. Gerçekten koltukların altındaki vidalar o kadar paslanmıştı ki 3-5 tanesi kırıldı zaten. 3-5 tanesi de ben çıkmayacağım diye inat etti. Şimdi aracın içine bir ışık yapmam lazım. Başka türlü çalışma şansım yok çünkü. Kendim elektrikçi olarak. Bu işte hem elektrikçiyim, hem kaynakçıyım, hem mobilyacıyım, hem su tesisatçısıyım. Göze aldım yani. Şu anda sadece ışık bağlamak için uğraşıyorum. Bir tane duyum var. Üstünde de şöyle bir ampulüm var. Alet edevatınız yoksa bayağı bir uğraştırıyor. Ben yine iyi kötü spot işi yaptığım için şarjlımdır, takımdır, aletim vardı yani. Bu konuda sıkıntı çekmedim. İnşallah da çekmem. Ama yoksa zor. Kimse emanete de malzeme vermez. Zaten emanete verse de kaç günlük verecek yani. Allah bilir kaç gün lazım olur yani diğer parçalar, malzemeler. Bakalım bende olması benim bir avantajıma. Yalnız bu uğraştığım iş 220 volt. O yüzden dolayı takla attırır adama yani. Hele şartel atmazsa sen kesin atarsın yani. Mis. Evet. Prize takıyorum. Aydınlanacağız mı bakalım? Bismillah. Aydınlandık. Gayet de güzel oldu. Bu ışığı devamlı kullanabilirim herhalde. Eldiven önemli. Bak bu mesela zorlayacak şimdi. Aha kırıldı. Şuna bak şuna. Bu kadar koltuk sökme işlemi bence yeter. En azından koltuk sökme kısmını birazcık hızlandırmak istiyorum. Sizi de daha fazla sıkmak istemiyorum koltuk sökümüyle ilgili. Birazcık hızlandıracağım. Umarım hızlı şekilde de seversiniz. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Şunu bir tut şunu. Tut. Nasıl tutayım burayı? Şurayı. Hatta ön tarafı bile sökmemiz lazım. Hatta önü söksem şu da başa çıkar. Değil mi? Hayır böyle sıkı. Şimdi bunlar ne? Bunlar olmayacak. Sonunda sökme işlemi bitti. Bayağı yordu bu arada. 2 gün sürdü. İlk günü gerçi çok az çalıştım. Yani toplasam gerçi 4-5 saat falan çalıştım da.
Bütün koltukları söktük, demirleri söktük. Birçok vida kırıldı. Yani hani sökülmeyi geçtim, birçok vida kırıldı. Açılmamak için elinden geleni yaptı. Artık kendi yağ pas çözlerim vardı. Onlarla işte içlerine sıka sıka bir şeyler yaptım. Hiç çıkmayan vidalar vardı. Onların da arasına düz bir keser koydum, işte kesere vurup çıkarttım. Elinde sonunda çıktı. Şimdi taban söküldüğü zaman muhtemelen kırılan vidaların oralar çıkacak piyasaya. Onu da artık bilmiyorum, ispiralle falan keserim diye düşünüyorum. Altını açtığımız zaman daha çok anlayacağız ne yapabileceğimizi ya da ne yapamayacağımızı. Ama en azından söküm işlemi bitti. Bu noktada henüz para harcamadım. Herhangi bir destek de almak zorunda kalmadım. Kendi çabalarımla bunu halledebildim. Gerçi destek oldular. Eniştem geldi, babam geldi, gitti. Onlar da destek oldu ama yani henüz para harcama kısmına geçmedim. Hala para harcamadım yani. Tavanı sökerken de para harcayacağım. Ben söküm işleminde zaten para harcayacağımı çok düşünmüyorum. Bütün her şey söküldükten sonra artık antipasla başlayacağım gibi geliyor bana. Yani hani bu tamamen benim fikrim. Eğer o zamana kadar da para harcarsam zaten size bildireceğim. Dediğim gibi en ufak bir TL bile harcasam diyeceğim ki ama bak bunun burasında 1 TL harcadım. Valla ayırdım bütün malzemeleri de. Bakalım kimlere ne verip ne veremeyeceğimi, işte ne kadara satacağımı bilmiyorum. Ama ortalama 2,5 lira civarında koltuklar diyorlar. Yani hani gidiyor diyorlar. Bilmiyorum doğrusu var mı, aslı var mı. Kapıların %100 arkasını sökeceğim. Bunu da eminim. Yalnız bu ön kapılardan ben malzemeyi nasıl geçireceğim onu düşünüyorum. Bu yapacağım malzemeleri ya ona göre tasarlayacağım, içeriye girip çıkması kolay olsun diye. Bakalım hayırlısı olsun. Bu şu havalandırmaları söktüğümde üst taraf dümdüz olur gibi düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.